Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber çok önemli bir konuyu tartışacağız. Öncelikle ben Onur, size Avrupa'daki yaşayan bir Türk'ün bütün deneyimlerini ve Avrupa'ya gelmenin iyi kötü yanlarını anlatmaya çalışıyorum. Nasıl gelirizi de güncel haberleri de buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Avrupa'ya gelmek, bir şekilde geliyorsunuz. Benim videolarımı izleyenler bütün yolları biliyor arkadaşlar. Anlatmaya da devam edeceğim. Ama asıl önemli olan Avrupa'ya gelmek değil, Avrupa'da yaşayabilmek, burada kalabilmek. Herkesin yaptığı hataları siz yapmayın diye elimden geldiğince sizlere Avrupa'daki Türklerin buraya adapte olamayıp bir şekilde tekrardan Türkiye'ye geri döndüklerini, en az da %50'si 2-3 yıl içinde geri dönüyor arkadaşlar. Kendi deneyimlerimle de kendim gördüm arkadaşlar. Şimdi direkt başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar, Avrupa'ya gelmeden önce herkesin Instagram'daki görünen hayat ile gerçek hayat arasındaki farklılıkları görmüyor olması. Öncelikle sizler Türkiye'deyken Avrupa'ya gelmek istiyorsunuz. Evet, burada hala fırsatlar var mı? Var. Evet, gerçekten de kendinizi geliştirebileceğiniz çok daha iyi alanlar mevcut. Burada Avrupa'da gerçeklik hala var. Yani fırsatlar mevcut ama bu Instagram'da gösterilen, YouTube'da anlatılan kadar güzel değil arkadaşlar. Gerçek hayatı benim gibi kanallarda görebilirsiniz. Çünkü elimden geldiğince dürüst bir şekilde her şeyi sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bugün size neden tutunamadıklarını, buraya gelen Türklerin neden geri döndüğünü anlatacağım tek tek. Öncelikle arkadaşlar, en büyük sebep bence yalnızlık. Çünkü Avrupa'da arkadaş edinmek Türkiye gibi değil. Yani Türkiye'de Alsancak'a inip istediğin kişiyle konuşup muhabbet edip bir anda 10 kişi olabilirsin. Ama bunu burada yapamazsın. Avrupa'daki insanlar biraz daha soğuk ve mesafeli davranıyorlar arkadaşlar. Türkler yalnız kalıyor, kendi aralarında takılıyorlar ve böyle olduğu zaman da kendi aralarında Türkler birbirlerine hep kötü şeylerden bahseder ve öyle olduğu için de kendilerini, Türkiye'deki sorunlarını Avrupa'ya getirmiş oluyorlar. Yani sizler Türkiye'den Avrupa'ya gelmek istediğiniz o sorunlarınız, o mentaliteniz, o kafa yapınız aslında sizinle beraber gelirse, yapınızla beraber giderseniz kesinlikle değişen hiçbir şey olmayacaktır. Bunu asla unutmayın. Öncelikle sorunlarınızı ve kendi içinizde başarmak istediğiniz hayallerinize doğru yolda giderken Avrupa'ya da gelsen, Amerika'ya da gitsen, Kanada'ya da gitsen orada aynı kafa yapısıyla değil, amaçlarını ve hedeflerini unutmadan yola devam etmen gerekiyor. Onun dışında psikolojik olarak Türkler çok fazla zorluk çekiyor. Adapte olma konusunda, kendi aralarında Türkiye özlemi, özellikle arkadaşlar, beklentiler ve gerçek hayat. Şimdi şöyle bir şey var. Avrupa eşittir Türkler için para. Yani para kazanacağım, çok zengin olacağım, işte BMW'ye bineceğim, işte Mercedes'e bineceğim vesaire zihin olarak. Şimdi Avrupa'da çok kolay bir hayat var, özgür bir hayat var. Evet ama sınırlı. Şimdi direkt olarak kolaylık, özgürlük, para deyince Türkler için gerçekten de Türkiye'den bakınca çok cazip geliyor. Benim için de Türkiye'den baktığımdaki haliyle Avrupa'da yaşayan bir Türk olarak buradan baktığım perspektif aynı değil arkadaşlar. Şimdi gerçek şu. Avrupa'ya geldiniz. Türkiye'den çok daha fazla çalışmanız gerekiyor. Çünkü burada sudan çıkmış balık gibi sıfırdan başlıyorsunuz arkadaşlar. Yalnızlık, hayat pahalılığı burada da var. Çünkü sizler yeterince para kazanmıyorsunuz. Kendi birikiminizden Türk lirasıyla biriktirdiğiniz paradan harcıyorsunuz ilk etapta. Onun dışında bürokrasi inanılmaz zorlayıcı arkadaşlar. Bir sonraki maddemizde geleceğim ona. Şimdi iş ve para gerçeği. Şimdi ben size çok kritik nokta. Gerçekten de İlk işler gerçekten çok zor oluyor. Türkiye'den Avrupa'ya geldin. Yönetici pozisyondasın. Herhangi bir şirkette 10 yıldır çalışıyorsun. Hiçbir önemi yok. Burada basit işlerle başlıyorsun. Öncelikle gerçekten de çok seni zorlayacak depo işleri, fabrika işleri,
temizlik işleri, garsonluk bunları yapıyorsun. Uber Eats yapıyorsun mesela. Yemek dağıtıyorsun bisikletle. Yani bunlar gerçekten ilk geldiğin zaman ben bunun için mi geldim? Avrupa'ya bunun için mi geldim diyebilirsiniz. Ama bunlar ilk etapta yaşayacağınız zorluklar kaçınılmaz bunlar arkadaşlar. Ondan sonra bir sonraki aşama oturum ve bürokrasi. Ya arkadaşlar, sadece oturum kartını beklememek için geri dönen insanlar var ve bu başarısızlık değil, saygı duyulacak bir şey. Çünkü insanlar bir ülkeye gelip 2 sene, 3 sene bekleyerek hiçbir yere gitmeden, ailesini görmeden, aile özlemi çeken insanlar var ve gitmeden kalamıyorlar arkadaşlar. O yüzden geri dönüyorlar. Ailem her şeyden değerli diyor ve geri dönüyor. Yani bu saygı duyulacak bir şey ama oturum kartı beklemek. Bu Avrupa'da seçtiğiniz ülkeye göre çok değişir. Letonya Riga'da bir ayda kartı alabilirsin. Ama Polonya'da 3 yılda da alabilirsin, 2 yılda da alabilirsin. O yüzden plan yapmak, stresinizi kendi içinizde dengeleyebilmek, belirsizliği en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmak, bu şekilde kendi oturum sürecini atlatabilirsin. Onun dışında Türkiye'nin çekim gücü. Yani arkadaşlar Türkiye'de aile var, arkadaşlar var. Yani kendi ana dilini konuşuyorsun, kültürü çok güzel, yemekleri çok güzel. Bunlar gerçekten de İnsan buraya geldiği zaman o eksikliği o kadar çok hissediyor ki ya biz Türk'üz arkadaşlar. Ve Türklük olan yani Türk özellikleri o kadar Türkiye hasreti oluyor ki ben gerçekten gelmeden hiç tahmin edemezdim ve bunları ben söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama gerçekten arkadaşlar Türkiye cennet. Yani bunu ben bile söylüyorsam yani bilemiyorum arkadaşlar. Yani şöyle arkadaşlar özetle Avrupa kötü değil. Gerçekten de ama herkes için uygun değil arkadaşlar. Yani size şöyle söyleyeyim. Avrupa'ya gelmeden önce gerçekten bu gerçekleri bilmeniz gerekiyor ve ona göre planlı programlı gelmeniz gerekiyor. Bu videoyu izleyenler arkadaşlar şimdi hangi ülkeye gitmek istediklerini yazsın. Ben de dürüstçe o ülke hakkında değerlendirmemi yapacağım kesinlikle. Ve eğer ki isterseniz her ülke hakkında bir seri oluşturalım. Ve benim bildiğim bürokrasiden tut, orada yaşamadan tut, iş kira dengesinden, yaşam masraflarından tut. Size tek tek anlatayım ülkeleri. Herkes yorumlara yazarsa bunu değerlendireceğim. Kendinize iyi bakın. Bugün hastaydım, kusura bakmayın sesim için. Hoşça kalın.